Selam arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bu videoda size yeni duyurulan Expedition ile ilgili yeni haberi anlatıyor olacağım. Gerçekten oldukça büyük bir değişim yapılmış ve kimileri için sevindirici, kimileri için de üzücü olabilir. O yüzden vakit kaybetmeden hızlıca videoya geçelim. Öncelikle sefer başvuru penceresi 28 Nisan'da açılacak ve burada sefere katıl diyebilmek için gereksinimleri 5 gün içerisinde tamamlamak gerekiyor. Ancak burada halihazırda alışık olduğumuz ilk wipe'da 5 milyon, ikinci wipe'da 3 milyona düşürülen jeton artık geçerliliğini kaybetti. Burada bizden istenilen şey bu 5 günlük süre zarfında hasar vermek. Örnek veriyorum, bize şunu söyleyecekler: 5 milyon hasar ver. Bu arkları olur, raider'ları olur. Tam bir detay ben görmedim. Belki atladığım, gözümden kaçan bir nokta varsa yorumlara lütfen belirtin ama burada sadece hasar ver diyor. O yüzden PvP'nin de önünü güzelce açacaklar. Aynı zamanda PvE'nin de önünü açmış olacaklar. Yani dengeli bir sistem getirmişler. Aslında PvP isteyenler için de güzel bir haber bu. Ancak şu ana kadar sen paranı biriktirip hazır bir şekilde bekliyorsan, bu 3 milyon olur, ne olur ne olmaz diye 5 milyon biriktirip kenarda bekletiyor olursun. Maalesef paraların artık burada geçerliliğini kaybetti. Ama şöyle bir durum var. Şu an 3. wipe'a giriyoruz. Eğer sen ikinci wipe'dan eksik yetenek puanı aldıysan, burada yine bir önceki wipe'da yaptıkları gibi geriye dönük bir önceki wipe'ın alamadığın yeteneklerini alabilme imkanı sunuyor. Burada da yetenek başına 300.000 jeton olarak belirtmişler. Jeton karşılığında burada geriye dönük olan bir önceki wipe'ın kaçırdığın yeteneklerini alabiliyorsun. Ancak burada şöyle bir durum var. Bir önceki wipe'da bunu yaptılar çünkü. Muhtemelen yine aynı kural geçerli olacak. Sen ikinci wipe'a katıldın ancak tam 5 yetenek puanını alamadın. 2 yetenek puanıyla sınırlı kalabildin. Geriye kalan 3 yetenek puanını tanesi 300 jeton karşılığında alabileceksin. Ama sen oyuna girdiğinde 3. wipe döneminde başladıysan ve ikinci ve birinci wipe'ları hiç zaten yaşamadıysan bunların geriye dönük puanlarını almayacaksın. Ancak şöyle bir durum da var. Geriye dönük aldığın yetenek puanlarının yanında buff özelliklerini almıyorsun. Sadece bu parayı yetenek puanları için veriyorsun. Yani yapman gereken şey şu. Örnek veriyorum. İstenilen hasar puanını elde ettikten sonra burada 300 jeton karşılığında bir önceki wipe'dan alamadığın yeteneklerini alacaksın. Burada şu durumun olacağını düşünmüyorum. Oyunun ilk başından beri var olan ancak ilk wipe'a katılmamış, ikinci wipe'a katılmış, eksik puan almış. Şu anda o eksiklerini tamamlayacak kişi bütün wipe'lardaki yeteneklerini almayacak. Benim anladığım bu. Zaten olması gereken de bu aslında şu anki mantığa göre ve anlatımlara göre. Öncelikle bu keşif gezisi nasıl yapılır? Burada görmüş olduğunuz sefer projesi. Öncelikle bu sefer projesini tamamlamamız gerekiyor ve şu an için 8 günü kalmış. Muhtemelen pazartesi günü bu konuyla alakalı bir video paylaşacağım. Bu seferi en hızlı şekilde nasıl yaparsınız videosunu sizlere paylaşıyor olacağım. Ve bu 8 günün ardından projenin bir sonraki adımını tamamlamak için, yani bu hasar pointleri toplayabilmeniz için 5 günlük süreciniz başlayacak. Daha fazla vakit kaybetmeden de bu sefer projesini en hızlı nasıl yaparsın paylaşmış olacağım. Şu anda 4. aşamasındayım. Bunu pazartesi veya salı paylaşmış olacağım. Bugün bitiririm, editini yapar, hazırda bekletirim sizler için. Sizin de talebinize göre salı mı pazartesi mi yorumlarda belirtirseniz ona göre de paylaşımı gerçekleştiririm. Burada şöyle bir durum da var. Şöyle bir düzeltme de yapmışlar. Sen bütün projenin seferini hazırladın ve tek yapman gereken şey sefer projesi süresi geldiğinde sefere katıl butonuna basmak. Ama bazı oyuncular bunu kaçırıyor. Sefere katıl butonuna basmayı unutuyorlar. Bu oyuncular için de geriye dönük bir düzeltme yapılacak ve bundan sonraki süreçte de kaçırmamaları için güzel bir güncelleme ve değişim yapıldığı yazıyor. Bu unutan arkadaşlar için güzel bir imkan olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda denemeler bölümünde bu Expedition'ı entegreli hale getirmişler. 4. sezonunda başlangıç süresi olarak keşif gezisi penceresi boyunca aktif bir şekilde sürdürecekmiş. Bu değişiklikleri neden yaptık diye bir başlıkları var. Ben bu değişikliğin sebebini kendimce size şöyle söyleyeyim. İnsanlar paralarını biriktirip oyunu bir kenara bırakabiliyor. Ya da insanlar paralarını biriktirip tamamen PvP moduna da geçebiliyor ki keza ben bu kafada ilerleyen taraftayım. Buradaki amaç aslında bırak git mantığını bitirmek ve bu sefer için insanların daha çok oyun başında olmasını istiyorlar. Burada tabii ki bundan memnun olacak bir kesim de var ancak hiç işine gelmeyecek bir kesim de var. Çünkü insanlar bütün proje gereksinimlerini tamamlayıp ondan sonra kafaları rahat bir şekilde başka oyunlara geçebiliyorlar ya da bir yerlere gidebiliyorlar. Bu rahatlığı aslında elimizden almış oluyorlar. O yüzden bu 5 günlük süre zarfında önceden verdiğin hasarların bir önemi yok. 5 günlük süre içerisinde hasar vermen gerektiği için bu oyunda aktif bir şekilde oynuyorsan başına oturup vakit geçirmen gerekiyor. Maalesef böyle bir sürecin içindeyiz artık. Buradaki işin güzel tarafı, benim şahsi düşüncem, eğer PvP tayfadaysan, yani PvP yapan bir oyuncuysan trio olarak girerek buradan güzel skorlar elde edebilirsin. Burada tabii ki ben şununla ilgili bir netlik göremedim. Denemelerde belli bir skor kastıktan sonra öldüğün zaman kastığın skorlar sayılmıyor. Ancak bu sefer projesi için de öldüğün zaman bu skorların geçersiz sayılacaksa o zaman gerçekten bu süreç daha da zor
zor bir süreç olacak. Çünkü PvP'de her zaman çıkmak diye bir kaide yok. Yani öldürdüğün kadar öle de biliyorsun. O yüzden burada bunun dengesini çok iyi kurmak gerekiyor. Tamamen PvP'ye bel bağlayıp bu süreci tamamlamaya çalışırsan hayal kırıklığı da kaçınılmaz olabilir. O yüzden bunun dengesini iyi tutturmak lazım. Tam bu 5 günlük süreç başladığı zaman da ben hemen hızlıca bunun da videosunu yapıp size bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Burada Expedition'ın başladığı noktadan ve şu anki geldiği noktayı bizlere gösteriyor. Burada önemli olan nokta şu: birçoğunuz beni ilk videomda tanıdı. Kısa sürede zengin ol. Ben bu videonun açıkçası çok daha uzun ömürlü olacağına inanırken şu anki yapılan güncellemeden sonra aslında bu videonun mantığı birazcık ortadan kalkmış oldu. Birazcık dememin sebebindeki mantık da şu: artık tamamen coin olayını ortadan kaldırmalılar. Geriye dönük yeteneklerinizi alabilmek için yine coin'e ihtiyacımız var. Buradaki olay şu: Expedition hala gelişmekte olan bir yapıya sahip olduğunu söyledikleri için bir sonraki wipe'tan tam olarak neyle karşılaşacağımızı yine bilmiyoruz. O yüzden bir sonraki wipe'a hazırlanma süreci gibi bir süreç artık bence kesinlikle kalmadı. Keza bununla ilgili Blueprint sistemini de değiştireceklerini düşünüyorum. Bu Blueprint taşıma olaylarını bence rafa kaldıracaklar. Ya da öyle bir sistem getirecekler ki insanlara bunu satabilecek bir ortam yaratacaklar. Çünkü Embark'ın CEO'sunun yapmış olduğu açıklamalardan bir tanesi Speranza'yı canlandırmak istiyorlar. Burada 3 boyutlu bir oyun imkanı sunmak istiyorlar diye bir hayalimiz var gibi açıklaması vardı. Yani buraya tüccar sistemini geliştirip bizlerin Blueprint satışı yapabileceği noktaya getirtebilirler. Bence buna da hiç şaşırmayın. Bununla ilgili dedikodular var. Ben çok kanalda dedikoduları ele almıyorum veya varsayımlar üzerine videolar çekip konuyla alakalı aslında benim görüşümle gereksiz içerikler üretmiyorum. Embark açıklamayı resmi olarak paylaştıktan sonra bunu kendimce yorumlayarak sizlere aktarıyorum. Eğer yorumumda bir eksiklik veya atladığım bir nokta olursa ya da yanlış söylediğim bir nokta olursa bunu lütfen yorumda belirtin ki insanları tam olarak doğru bir şekilde, net bir şekilde bilgilendirelim. Gelelim ödüllerimize. Burada bizlere yeni kostümler vereceği yazıyor ama önemli olan tabii ki burada aslında vereceği bonuslar. Şimdi burada şunu söylüyor bize anladığım kadarıyla. Şu an ben 3. wipe'ımı atacağım için benim Zulam 316 kapasiteye kadar çıkacak. Wipe attıkça da bunun devam edeceğini öngörüyorum. Çünkü burada bitecek diye bir nokta söylememişler. Ama bu topladığımız yetenek puanlarının bir yerde duracağı bir aşikar. Totalde 15 artı yetenek puanı alacağım. Bir sonraki wipe'da bir 5 daha alacağımı düşünmüyorum. Çünkü ya 3'te keseceklerdi bunu ya da 4'te kesecekler. Ama tabii ki Embark'ın işine akıl sır ermiyor. Bunun sürecini uzatabilirler. Buradaki olay wipe atmanıza hiçbir engel yoksa dar vakitte olsa yapılabilecek şeyler. Kesinlikle yapın çünkü evet ilk aşamada artı 5 puan yetenek puanı size bir şey katmayabilir ama şu an bu wipe'dan sonra ben artı 15 yetenek puanı alacağım. Yani bu gerçekten bir süre sonra fark yaratacak noktaya geliyor. Aynı zamanda bazı buff değerlerimiz var. Mesela ilk wipe atan kişiler %5 XP alırken ikinci wipe atanlar %10 alırken şu an 3. wipe atacaklar %15'e çıkmış olacak ki bu level atlamak için de kasmak için de güzel bir süreç. Aynı şekilde hurdacı malzeme artışı %18 artıyor olacak 3. wipe'ını atanlar için. Kesinlikle bu da çok değerli bir noktaya geliyor. Yani bunun tam matematiğini yapmadım ama level 1 horozla level 5 horozun arasında belki çok da büyük bir uçurum artık kalmayacak. Onarım maliyetleri ise %80'lik bir rakama kadar yükselmeye başlıyor. Bu da tamir edeceğim bir ürünü %10'luk bir sağlık seviyesine düştüğünde dahi tamir ettiğin zaman eşyanı %100'de tamamlama ihtimalini çok daha arttırıyor olacak. Kesinlikle wipe atmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Eğer bu oyunu aktif ve düzenli oynuyorsan kesinlikle wipe'ı atacaksın. Eğer burada Fer projesinde zorlanıyorsan da bizim Discord kanalımıza gelir ve burada eksik parçalarını, malzemelerini grubumuzdaki insanlardan talepte bulunabilir ya da onlarla birlikte bu malzemeleri toplamak için oyuna da girebilirsiniz. Discord imkanımızı kullanabilecek arkadaşlar varsa buradan yararlanabilirler. Gerçekten faydalarını göreceklerdir. Bu videoda resmi yapılan açıklamada okuduğum ve anladığım kadarını size aktarmaya çalıştım. Eğer sizin de eklemek istediğiniz şeyler varsa dediğim gibi bütün düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmaktan lütfen çekinmeyin. Ama şunu söyleyebilirim. Oyunun mantığı gerçekten değişmeye başladı. İnsanların isyanlarını ve şikayetlerini de bence bir yerde duyuyorlar ve ufak da olsa yapıyı birazcık da herkesi mutlu edecek şekilde düzeltmeye çalışıyorlar. İlerleyen süreçlerde oyuna PvP ile alakalı eklemeler de geleceğini düşünüyorum. Ki özellikle en büyük beklentim denemelerde Raider'a hasar ver diye bir denemenin gelmesini heyecanla bekliyorum diyebilirim. Bu görevden dolayı tekrar denemelere başlayabilirim. Bu videoda anlatılacaklarım bu kadardı. Embark'ın paylaşmış olduğu bu güncelleme ile alakalı bütün dataları açıklamada paylaşacağım. Linkten direkt kendinize girip okuyabilirsiniz ki bence okumanızda fayda da var. Eğer videoyu buraya kadar dinleyip izlediysen lütfen beğenmeyi ve kanala abone değilsen de abone olmayı unutma. Bu yapmış olduğun çok küçük 1-2 tıklama dahi bana inanılmaz bir destek veriyor. Kanalın daha iyi bir yere gelmesine de referans oluyor. Lafı daha fazla uzatmayayım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.